Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Ben Canan. Bugün sizlerle zeytinyağlı pırasa yapacağım. Zeytinyağlı pırasa çok seviliyor Türkiye'de. Bu tarif genelde çok bilinen ve sevilen bir tarif. Annemin zeytinyağlı pırasa tarifi çok güzel olur. Eskiden gençken eğlencelere giderken veya davete giderken genelde bu tarif isterlerdi annemden. Ve ben de biraz onun usulünü yapmaya çalıştım. Çok sade, çok klasik. Evet, gelin başlayalım. Malzemelerimiz 4-5 adet pırasa, 3 adet havuç, 1 adet kuru soğan, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 bardak su, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı kaya tuzu, 2 diş sarımsak, 3-4 yemek kaşığı pirinç. Önce pirincimizi ıslatmak için bir su doldurulmuş küçük kasede bekletiyoruz. Evet, diğer tarafta da pırasalarımı kesmeye başlıyorum. Burada gördüğünüz gibi bu pırasalarım ikiye bölünmüş. Ortadan ikiye böldüm çarşıdan aldıktan sonra. Çünkü Almanya'nın pırasaları genelde çok uzun oluyor. Ve ilk önce uçlarını kesiyorum pırasaların. Ve daha sonra dış yapraklarından ayırıyorum. Yani hijyen açısından böyle yapabilirsiniz veya yapamazsınız. Size kalmış bir şey. Ben genelde çarşıdan ve pazardan böyle ayırdığım zaman dış kabuklarını biraz daha kendimi iyi hissediyorum. Ve şimdi işte 2 cm kalınlığında kesiyorum. Büyük bir kase alıyorum. Bu büyük kaseye de sonra su doldurup yıkayacağım. Ve pırasaların beyaz taraflarının saplarını da ayırıyorum. Ve aynen 2 cm kalınlığında kesip kaseme dolduruyorum. Hemen arkasından havuçların kabuklarını soyuyorum. Ve kesmeye başlıyorum. Havuçları da yine doğrayacaksınız böyle yuvarlak bir şekilde ama çok fazla ince olmasın. Ve soğanımı, burada büyük soğanım olduğu için 1 adet kullanıyorum ama eğer orta boysa 2 adet kullanmanızda fayda var ve küp küp kesiyorum soğanı da. Hemen arkasından sarımsakların kabuklarını ayırıyorum. Ve sarımsakları da yine küçük küçük kesiyorum. Şimdi ocağımı açtım. Tencereme zeytinyağının yarısını koyup soğanları önce zeytinyağında kavuruyorum. Evet, soğanlar biraz kavrulduktan sonra çok fazla kavurmayacaksınız zeytinyağlılarda. Havucu hemen ekliyorum. Şeker, tuz, sarımsak yani bütün malzemeleri ekliyorum. Şimdi en son olarak da pirinç sadece eklemeden pırasaları da ekliyorum. Pirinç daha sonra girecek. Ve ilk önce hafif karıştırıyorum. Ve kenarlarından suyu ekliyorum. Evet ve üzerine de tekrar zeytinyağının diğer kalan tarafını da gezdiriyorum. Kapağını kapatıp önce kaynamaya bırakıyorum. Suyu kaynayınca da kısabilirim ve en düşük ateşte zeytinyağları yapıyorum ben. En düşük ateşte 15 dakika önce pişiriyorum. Hemen hemen 15 dakika sonra sebzem hazır durumda ve şimdi de pirincini ekliyorum. Sadece üzerine ekleyeceksiniz karıştırmadan. Çünkü pırasa dağılabilir piştikten sonra. O yüzden sadece üzerine ekliyorum pirincimi. Ve tekrar kapağını kapatıp işte 7 ve 10 dakika arası pirincim pişene kadar pişiriyorum. Evet, böylelikle pırasam bitmiştir. Ve zeytinyağlı pırasa olduğu için tabii ki soğumaya bırakıyorum. Ve bunun için de en iyisi başka bir kaseye alıp üzerine de biraz limon gezdirip soğumaya bırakmak. Ve bence en lezzetli usulde birkaç saat buzdolabında beklerse oluyor. Önce tadına bakın bence. Tuzu falan kıvamı iyi mi? Biraz tuzu eksik gelince tuzunu da eklerseniz çok lezzetli oluyor. Evet, bu kadar. Çok basit, çok kolay ve çok nefis bir tarif. Size bilemem ama bu tarife ben bayılıyorum ve kışın da sık sık yapıyorum. Hem çok lezzetli ve hem de çok faydalı bir tarif. Evet ve hatta çocukların pırasayı sevmese bile bu zeytinyağlı pırasayı da yiyorlar ve ben de o yüzden sık sık yapıyorum kışın.
Bence zeytinyağlar Türk mutfağının olmazsa olmazı. Bunu Almanya'da yaşadığımdan beri daha da çok anladım. Gerçekten bizim Türk mutfağı, Türk soframız çok zengin ve bunları bazen böyle Alman mutfağına da imrendiğimiz için unutuyoruz ve ben birkaç seneden beri bunu yine keşfettim ve sık sık yapıyorum. Çok faydalı bence zeytinyağlılar ve tabii ki bunun da yeme usulü çok önemli. Ben mesela bazen öğlene sırf zeytinyağlı yanına peynir ve biraz da güzel bir ekmek yiyorum. Ama ana yemekten önce de çok tercih ediyorum ve bunun da çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Evet, umarım tarifim hoşunuza gitmiştir. Bir like verirseniz çok sevinirim. Başka videolarımı da izlemek için kanalıma abone olmayı da unutmayın. Evet, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.